İsmim Burcu Usta Selamet. Marmara Üniversitesi Ortodonti Bölümü mezunuyum. Ortero şeffaf apareyleri ile 3 yıl aşkın bir süredir çalışıyorum. Ortero, metal braketlemeye alternatif olarak geliştirilmiş bir ortodontik tedavi yöntemidir. Bu yöntem her vaka için uygun değildir. Uygun vakalarda kullanıldığı zaman gerçekten metal braketlere alternatif bir tedavi yaratabilir. Hastaların konforu açısından metal braketlerle kıyaslandığında çok daha konforludur. Çünkü kırılma, can yakma, yanak içerisine batma gibi problemlerle hasta karşılaşmaz. Ayrıca günlük yaşam içerisinde bunu çok rahatlıkla kullanabilir. Hiçbir şekilde karşıdan fark edilmediği için estetik kalitesi çok daha yüksektir. Dolayısıyla hasta konforu ve estetiği açısından sabit braketlerden çok daha konforlu bir yöntemdir diyebiliriz. Ayrıca dijital bir yöntem olması sebebiyle hata oranı oldukça düşüktür. Çünkü alınan ölçüler dijital ortamda 3 boyutlu olarak görüntülemesiyle bilgisayarda her şeyi görüntüleyebiliyoruz. Hastanın tedavi sonucunu, tedavinin başlangıcında hasta ile birlikte görüntüleyebiliyoruz. Oturup hasta ile birlikte konuşabiliyoruz. Dolayısıyla sonucu öngörülebilir bir tedavi olması yöntemiyle de oldukça güvenilirdir. Sınıf 1 çapraşıklık vakalarında Ortero apareyleri güvenilirlikle kullanıyorum. 3 senelik tecrübeme dayanarak şunu söyleyebilirim ki ön bölgedeki çapraşıklık durumlarında rahatlıkla iyi sonuçlar alabildiğimiz bir tedavi yöntemidir. Eğer hastamızda kooperasyonla ilgili bir problem yaşamıyorsak metal braketlerle aldığımız sonuçları aynı güvenilirlikle elde edebiliyoruz. Sınıf 1 ve sınıf 2 çapraşıklık vakalarında çok aşırı miktarda olmadığı sürece premolar bölgesindeki distalizasyon gerektiren vakalarda çeneler arası lastik uygulamaları ile birlikte Ortero apareylerinde başarılı sonuçlar alınmakta. Aslında ortodontik tedavide 3 boyutlu görüntülemeler ve yazıcılarla birlikte bu tedavi şeklinin ortaya çıkışı çok yeni değil. Yaklaşık 20 senedir kullanılmakta olan bir teknoloji. Ancak Türkiye'de bu tedavi çok yaygın değildi. Çünkü Türkiye'de üretim yapılmadığı için yurt dışındaki üretilen plaklara hem ulaşılabilirlik açısından problem yaşamaktaydık. Aynı zamanda maliyet çok ciddi bir problemdi. Şimdi Ortero sayesinde Türk mühendislerinin bu konuyla ilgili yatırımları sonucunda Türkiye'de üretim yapılması hem bizlerin ulaşılabilirliğini arttırdı hem de maliyetler çok daha ulaşılabilir noktalara geldiği için tedavi daha yaygın bir biçimde kullanılmaya başlandı. Tedavinin süreci şöyle işlemekte. Hastanın muayenesinden sonra eğer hastanın tedaviye uygun olduğu düşünülüyorsa tarafımızdan ölçüleri alınıyor. Ölçüler Ortero firması tarafından muayenehaneden alındıktan sonra ölçülerin bilgisayara aktarılması kısmı 3 ila 5 iş günü içerisinde bir bekleme sürecine tabi oluyor. Daha sonrasında hastamız muayenehaneye gelip bizimle birlikte bilgisayar karşısında tedavinin başlangıçtan sona kadar tek tek tüm aşamaları bilgisayardaki simülasyonda görebiliyor. Böylelikle hasta tedavinin sonucunu eğer inanır ve başlamak isterse tedavinin sonucunu görerek bu işe başlamış oluyor. Onay verildikten sonra yaklaşık yine 3 ila 5 iş günü içerisinde plaklar elimizde oluyor ve hasta rahat bir biçimde günlük hayatta plaklarını takıp günlük hayatına devam edebiliyor. Son 2 yıl içerisinde 50'nin üzerinde hasta tedavi ettik muayenehanede Ortero apareyleriyle. Vakaların hepsi başarılı tedavi sonuçları elde etti. Burada aslında hastaya bağımlı bir tedaviden bahsediyoruz ama hasta kooperasyonu çoğu zaman problem olmuyor. Çünkü hasta zaten bize braket kullanmak istemediği için başvurduğundan dolayı bu apareylerde günlük hayatını hiçbir kısıtlamaya uğratmadığı için rahatlıkla hasta kooperasyonunu sağlayabiliyoruz. Bu tedavide hastanın seçimi çok önemli. Çünkü hastayla dediğim gibi hastaya bağımlı bir tedaviden bahsediyoruz. O nedenle hastayı gerçekten çok iyi bilinçlendirmek gerekiyor. Hasta eğer ona teslim ettiğimiz apareyleri günde 22 saatten az kullanırsa, gün içerisinde söylenilen kurallara dikkat etmeyecek bir hasta profili ise tedavinin sonuçta başarısız olma ihtimali var. O yüzden hastayı gerçekten doğru bilinçlendirmek, doğru anlatmak ve hastayı çok doğru seçmek gerekiyor. Çocuklar için yine çok uygun bir tedavi seçeneği değil çünkü kullanımı dikkat gerektiren bir durum.
Erişkinler için özellikle estetik açıdan karşıdan tedavi görüyor olduğunun fark edilmesini istemeyen yetişkin bireyler için oldukça iyi bir tedavi seçimi. Tedavi bittikten sonra retansiyon kısmı tabii ki ortodontik tedavide en önemli kısım aslında. Çünkü iyi bir sonuç elde etmiş olabilirsiniz ama elde ettiğiniz sonucu koruyamazsanız tedaviniz yine başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Aynı sabit ortodontik tedavide olduğu gibi tedavinin bitmesinin ardından dişlerin arkasına yapıştırılan bir tel vasıtası ile tedavinin pekiştirme safhasını mutlaka çok iyi uygulamak gerekiyor. Bu yapıştırılan tel hastayı hiçbir şekilde rahatsız eden, günlük hayatını engelleyen bir durum değil. Dolayısıyla uzun yıllar ağızda kalmasında iyi bakım yapıldığı sürece hiçbir zaman problem oluşturmayacaktır. Bu tel yapıştırılmaz ise her ortodontik tedavide olduğu gibi başarısızlık kaçınılmazdır. O nedenle ortero tedavisi bittikten sonra yine fixed retainer dediğimiz sabit telleri mutlaka kullanmak gerekir. Sabit yapıştırılan teller konusunda orterodan yine destek alabiliyoruz. Çünkü tedavi bittikten sonra hastaların retainerları ortero firması tarafından gönderilmekte. Tedavi esnasında bazen bir takım problemlerle karşılaşabilmekteyiz tabii ki. Bu hastanın kullanma işine bağlı olabiliyor ya da tedavinin planlandığı gibi devam etmemesi ortaya çıkabiliyor. Örneğin tedavinin ortasına geldiğinizde bir sonraki plak ağza oturmayabiliyor. Fakat burada bizim en büyük şansımız üretici firmanın Türkiye'de olması. Dolayısıyla bir sorun yaşadığımız zaman ara ölçü alıp firmadan bu konuda destek alabiliyoruz ve iki plak arasında bize ara plaklar üretilerek tedaviyle ilgili tüm sorunu rahatlıkla hızlı bir biçimde çözüme ulaştırabiliyoruz.